Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Türkiye'de binlerce insan HIV ve pozitif olduğundan haberdar değil. HIV yani HIV uzun yıllardır belirtisiz seyredebileceği için düzenli HIV testi yaptırmak, eğer ki tek eşli bir cinsel yaşamınız yoksa hem sizi hem partnerinizi hem de toplum sağlığı korumanın en etkili yollarından biridir. Dünyada ve özellikle ülkemizde insanlar test yaptırmaktan korktukları için, damgalanmaktan, ayrımlaştırılmaktan çekindikleri için test yaptırmaya gitmiyorlar ve HIV pozitif olduğunu bilmeyen çok sayıda insan var. Tüm dünyada yaklaşık 75 milyon kişi AIDS'ten tanı almış ve 30 milyon kişi hayatını kaybetmiş. Ülkemizde de tanı konulan hastaların son 5 yılda total tanının 2/3'ü tanı konmuş. Yani şunu gösteriyor demek oluyor. Bizim ülkemizde AIDS hastalığı artış gösteriyor ve özellikle son 5 yıl içerisinde. Niye bunu yapıyorlar? Peki neden böyle oluyor? İnsanlar birincisi korunmasız cinsel ilişkiye giriyorlar. İkincisi korunmasız cinsel ilişkiden sonra test yaptırmaya ya çekiniyorlar ya bilmiyorlar. Çoğunlukla da bilgisizlik ve olayı önemsememekten dolayı utandıkları için de gidip testi yaptırmıyorlar. Korunmasız ve şüpheli cinsel ilişkiden sonra testi ne zaman yaptırmalısınız? 12-13 gün sonra, 1 ay sonra ve 3 ay sonra. 3 negatif testten sonra sizin AIDS virüsü, HIV virüsü kapmadığınızı düşünürüz. HIV'le mücadele aslında toplumsal farkındalığın yüksek gerektiren bir mücadele. Toplum olarak farkındalığımız ne kadar artarsa, ne kadar erken tanı konursa hem bizim hem sizin hem genel toplumun sağlığı açısından da hasta sağlığı açısından da o kadar etkili ve kısa sürede çözüm, sonuç almak mümkün olur. HIV tanısı konduktan sonra kısa sürede eğer HIV pozitif testiniz pozitif çıkarsa size başlanan tedaviden sonra 2 ile 6 ay içerisinde HIV testiniz negatif çıkmaya başlar. Ve HIV testi negatif çıktıktan sonra da cinsel ilişkiyle veya başka yollarla artık bulaştırıcılığınız kalmaz. Ya da anne karnından bebeğe bulaş olmuşsa, ki nadiren de olsa bu var, o zaman bebek doğduktan sonra tanı konularak tedavi edilerek o bebeğin uzun bir yaşam hakkı tekrar kazanması mümkün. Kısacası Türkiye'de binlerce insan HIV testi pozitif olmasına karşın bunu bilmiyor. Test yaptırmadığı için durumun vehametinden haberdar değil ve aslında biz cerrahlar özellikle bunu sıklıkla görmekteyiz. Ameliyat öncesi ameliyat rutini dediğimiz bir tahlil vardır. Biz o tahlilde toplumda HIV taraması aslında bir yerde yaparız. Ne yaparız? HCV virüsü var mı? HIV virüsü var mı? Hepatit B var mı? Ameliyat öncesi bütün hastalara kontrol ederiz. Niye? İşte bu hastaların kan ile bir başkasına bulaş riski vardır. Sonuçta bu kişinin ameliyat sırasında kan nakline ihtiyacı olabilir. Cerrah ve ameliyat hemşiresine bulaş riski olabilir. Onun için de rutin preoperatif tahlillerin içinde bunları yapıyoruz. Ve işte o zaman HIV virüsünün enfekte son 5 yıl içerisinde ne kadar çok arttığını görmemiz mümkün olabilmiştir. Tabii bunun dışında başka yapılan sağlık birimlerinde testler de var. Bu önemli bir konu. Lütfen herkes gidip bir sağlık kurumuna, aile hekimine HIV testi var mı yok mu mutlaka kontrol ettirsin. Evet, cinsel yolla bulaşan bir hastalık olmakla beraber kan nakliyle, diş kliniklerinde bir başkasının kanının ya da iğnesinin size batmasıyla gibi bulaş riskleri vardır. Peki HIV neyle bulaşmaz? Mesela HIV'li bir arkadaşınız var, sarıldınız, bulaşmaz. Tokalaştınız, bulaşmaz. Aynı ortamda yaşadınız, bulaşmaz. HIV'le bulaşma yolları ile ilgili bu bilgi eksikliğini aslında hep beraber gidermemiz lazım. Bulaşma yollarını önemsememiz gerekiyor. Tükrükle, gözyaşıyla, terle, dışkıyla, idrarla, böcek ya da sivrisinek ısırıklarıyla HIV pozitif bireylerden bize bulaş olmaz. HIV pozitif biriyle aynı evde yaşamak, aynı tuvaleti kullanmak,
aynı havayı solumak, aynı tabaktan yemek yemek, tokalaşmak, öpüşmek, sarılmak, bunlarla virüs bize bulaşmaz. Onun için de HIV pozitif kişileri çok da ayrımlaştırmayalım lütfen. Bunları ayrımlaştırdığımız zaman, ötekileştirdiğimiz zaman, damgaladığımız zaman işte o kişiler tedavi şansını kaybediyorlar. İşte o zaman toplumsal farkındalığa ulaşamıyoruz efendim. Herkes o zaman sağlık birimine gidip HIV testi yaptırmaya ve ona göre de tedavisine olmaya diye davet etmek istiyorum. Bir cinsel tıp uzmanı olarak tek eşli yaşamın sizi bu tarz hastalıklardan koruyabileceğini düşünüyorum. Ama ve lakin herkes bunu sağlayamayabilir. Herkes bu fıtratta ya da bu düşüncede olmayabilir. Eğer böyle bir durum varsa da lütfen kondom ya da prezervatifle cinsel ilişki öncesi kendinizi ve partnerinizi korumaya alın diyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Konu hakkında merak ettiğiniz şeyleri aşağıya yazmayı, farklı şeyler hakkında bilgi almak ve video çekmemi istiyorsanız yorumlara yazmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için zil sesine tıklamayı unutmayın efendim. Görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.